Evine hoş geldin Zeynep. Sana bir daha karşıma çıkma demiştim. Artık hiçbir yere kaçamazsın. İçeriği kontrol edin. Beni dinleyeceksin. Yıllar önce bu evde yarım bıraktığın işi tamamlamaya mı geldin? Kiminle çalışıyorsun? Kıbrıs'ta ne işin vardı? Kiminle istersem onunla çalışırım. Polat Alemdar burada. Zeynep! Sür. Cahit! Buraya geldiğine pişman olacaksın. Cahit. Efendim abi. Adamın izini bulabildin mi? Tuzak kurmuşlar abi. Pusuya düştü. Cahit iyi misin? Kalabalıklar mı? İyiyim abi. Bir şarjör adam var.
Benim de bir şarjörüm var. Abi peşinden koştuğumuz şerefsiz de burada. Geliyorum Cahit. Cahit! Elimden kaçamazsın. Buraya kadar. Oyun bitti. Bunu al getir Cahit. Kalk lan. Asiye Hanım, hoş geldiniz. Nerede o? Hoş geldiniz. Gölge benimle görüşmek istemiş. Nerede? Şu an burada değil. Peki ne zaman gelecek? Söylemedi. Ama sizi çağırdığına göre çok geç kalacağını düşünmüyorum. En geç yarın sabah burada olur. Yarın sabah mı? Evet, yarın sabah. Dur. Beni burada bekle.
Profesör Martin de Yüce Majeste'nin asasını ele geçirmeyi çok istemişti. Bunu gerçekten isteseydi yapardı. Madame Rose da Profesör Martin'in hep yanlış hedeflerin peşinden koştuğunu söylerdi. Aracınız gelene kadar istediğiniz bir şey var mı? Bunu Rose'a ver. Peki efendim. Yapma. Ben iyi bir askerim. Senin için çalışırım. Senin istediğin kişiyi öldürürüm. Ben sadece bana ne söylendiyse onu yaptım. Şerefsiz. Yanlış adama yanlış yaptın. Abi. Bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Biraz daha zorlarsam ölecekler. Böyle ölmeyecekler. İkisini de uyandır. Sen benden sevdiğimi aldın. Gönül verdiğimi aldın. Sen de benim dostlarımı aldın.
Haberler iyi efendim. Yasin Bey'in operasyonu çok başarılı geçti. Ne kadar yatması gerekecek? Normal bir hasta olsa bu konuda tahmin yapma lüksümüz olurdu efendim. Ancak Yasin Bey daha önce de hep beklediğimizden erken ayağa kalkıp beni şaşırtmıştır. Efendim, size yalancı çıkmak istemiyorum. Yine de tahmin etmek gerekirse Tamam Hüsnü, tamam. Gerek yok. hakkında malumat istediğiniz gizli serviste yatan hastamızla ilgili ayrıntılar da burada Polat Bey. Nasıl Öktem'in genel durumu? Hastane kayıtlarında hastamızla ilgili gizlilik önlemi de alındı. Sizin izniniz dışında kimseye en ufak bir bilgi verilmemesi hususu tarafımdan titizlikle kontrol ediliyor. Hastanın durumu nasıl Hüsnü? Hastamız komada. Hastamızın vücuduna isabet eden kurşun iç organlarda ciddi bir hasara sebep olmuş. Anında müdahaleniz onu mutlak bir ölümden kurtarmış. Ancak beyinde bir pıhtılaşma var. Şimdilik müdahale etme şansımız görünmüyor. İyiye mi gidiyor, kötüye mi Hüsnü? Bir yere gittiği yok Polat Bey. Nasıl geldiği söyle. Gözlerini yarın sabah da açabilir, bir yıl sonra da. Tamam. Durumunda iyi ya da kötü bir değişim olduğunda bana hemen haber verin. Baş üstüne efendim. Abi bu Öktem neden bu kadar önemli? Öktem, Arslan Akbey'in ekibinde genç bir profesördü. O ekipten hala faaliyette olanlar var mı abi? Var. Ne oldu Erhan? Bize verdiğiniz telefon numarasının izini bulduk abi. Yorulmadın mı? Hala uyumadan nasıl bekliyorsun inanamıyorum. Gölge gelince anlarsın. Sizi beklettim galiba. Bundan sonra söyleyeceğin bir şey varsa bana söyle. Arkamdan adam gönderme. Tamam. Anladım. No problem. Şimdi söyle ne diyeceksen. Sana çok ciddi bir teklif yapacaktım ama... Konuşmak istediğin zaman ararsın. Numaram bu. Asya'nın nasıl biri olduğunu biliyordum. Ama sırf bu lafı söylemek için uyumadan seni bekleyecek kadar sabırlı olduğunu bilmiyordum. Ben de Ariel.
İstanbul'a hoş geldiniz. Sağ olun Mete Bey. Herhangi bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Evet. Yusuf Kuzuzade evine dönmüş. Ya. Ne yapacaksınız peki? Bekleyeceğim. Önce onun hamlesini görmeliyim. Yalnız önce biz harekete geçmezsek çok geç olabilir. Yusuf'un ailesine ne anlattığını ve ne planladığını bilmiyoruz. Bundan sonra ona göre hareket etmeye mecburuz. Bakıyorum da Yusuf'un varlığına alıştırmışsın kendini. Bence siz de buna hazır olsanız iyi olur. Kabul edelim. Bu kadar zaman ikimiz de Yusuf'la baş edemedik. Şimdi arkasında Fehmi de var. Yusuf, bükemediğimiz eliyle boğazımıza yapışmadan el sıkışmanın yolunu bulmalıyız. Yusuf hakkında verilen infaz kararı kesin. Onun yaşamasına izin veremeyiz. Biliyorum. Ama bir kere daha hata yapma lüksümüz yok. Kuzuzade ailesini benden daha iyi tanıdığınızı düşününce size hak veriyorum. Bekleyelim, görelim. Bu arada beklerken benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Bu dosyadaki profesörleri bir an önce bulmamız gerekiyor. Kim bunlar? Bölgedeki bütün yeraltı kaynakları ve madenler konusunda çalışan özel bir ekip. Tamam. İlgilenirim. O zaman bir dahaki görüşmemizde ayrıntıları konuşuruz. Benim Irak'a gelmemi beklemeyeceksiniz herhalde. Hayır, buna gerek yok. Artık ben de buradayım. Polat Alemdar'la ve Hoca ile hesabımız daha kapanmadı. Buyurun. Zeynep nerede? Zeynep de kim? Zeynep Oğuz'u nereden tanıyorsun? Öyle birini tanımıyorum. Lütfen odayı terk eder misiniz? Dur. Sanırım müsait değilsiniz doktor bey. Ben daha sonra tekrar gelirim. Tamam. Size kolay gelsin doktor bey. Efendim? Tamam. Abi Erhan aradı. Hoca sizinle görüşmek istiyormuş.
Teklifinin bütün ayrıntılarını öğrenmek istiyorum. Ne yapacağımı tam olarak bilmem gerekiyor. Pekala. İşi sana bütün detaylarıyla bugün anlatacağım. Buna bakmam lazım. Alo. Burada Nehrin yatağı değişmişti. Efendim, Polat Alemdar hastanedeydi. Yine gidiyorsun. Gitmek zorundayım. Ekibimin bana ihtiyacı var. Asyacığım, bugün konuşmak zorundayız. Mutlaka geleceğim. Oğlum. Nasılsın? Gördüğünüz gibiyim. Bir şey anlatmayacak mısın? Çok şey anlatacağım. Ne zaman? İstanbul'a dönünce. İstediğin kadar dinlen Yusuf. Hiçbir şey için acele etme. Şirketteki işleri artık Kenan yönetecek. Sen de kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman gel. Koltuğun hazır. Benim çıkmam lazım. Biz böyle dimdik ayakta durdukça kimse bizim karşımızda duramaz. Çıkıyor muyuz efendim? Sen kal Hakkı. Yusuf'tan gözünü ayırma. Anladım efendim. Bir tek şey soracağım. Sor. Sor kardeşim. Niye hiç aramadın? Benim başıma gelenleri sizin de yaşamanızdan korktum. Bu kadar zaman sen yokken biz neler yaşadık biliyor musun peki? Biliyorum. Sizi izledim. Ama hiç gelmedin. Ne babama, ne bana, ne de Azra'ya yaşadığınla ilgili hiçbir şey söylemedin. Söyleyemezdim. Zaten Azra benim için yok artık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Buyurun.
Seni işinden alıkoydum ama önemli gelişmeler var. Dinliyorum. John Smith'in İstanbul'da olduğu bilgisini aldık. Profesörlerin peşini bırakmayacak anlaşılan. Biz de öyle tahmin ettiğimizden değerli bilim adamlarımızın korunması için gereken her türlü tedbiri aldık. Dur. Efendim durun. Niye takip ediyorsun beni? Hakkı Bey görevlendirdi. Sizi güvenliğiniz için takip ediyordum. O zaman görevim bitti. Şimdi geri dön Volkan. Ben iyiyim. Hakkı Bey'e ne diyeceğim? Onunla ben konuşurum. Sen dert etme. Telefonunu ver. Bu benim numaram. Sana bir şey diyen olursa beni ara. Şimdi gidebilirsin. Ne dedi? Ben yoluma giderim. Herkes işine baksın dedi. Gel. Hüsnü Bey, bir beyefendi sizinle görüşmek istiyor. Buyursun gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Benimle görüşmek istediğiniz konunun mahiyetini öğrenebilir miyim? Çık evladım dışarı. Dışarıdan kapatıver. Ben bir hekim olmasam da tıp dünyasının bir ferdi olarak hasta mahremiyetine sonsuz özen gösteririm. Hastanenizde bulunan özel bir hasta hakkında bilgi almak istiyorum. Polat Alemdar size gelmem gerektiğini söylemişti. Yusuf Bey siz misiniz? Evet. Lütfen buyurun oturun. Öktem Bey için buradasınız değil mi? Evet. Durumu nasıl? Kendisi ve kimlik bilgileri burada güvende. Hiç merak etmeyin. Onu biliyorum. Ben sağlık durumunu merak ediyorum. Hastamızın durumu stabil. Yani? Yani şimdilik durumunda olumlu ya da olumsuz bir değişiklik yok. Kendisini görebilir miyim? Hayır efendim, maalesef. Bu talebiniz ancak hastamızın hayati fonksiyonları normale döndüğünde gerçekleşebilir. Bununla ilgili de bir tarih vermemi istemeyin lütfen. Ben zaman zaman ziyaret etmeye çalışırım. Ama durumunda bir değişiklik olursa haberdar olmak isterim. Tabii ki. Bir hasta yakını olarak bu da en doğal hakkınız. Gözünüz arkada kalmasın Yusuf Bey. Burada Öktem Bey için gereken her şey yapılıyor. Umarım sizi aradığımda iyi haberler veririm. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Erhan Bey merhaba. Yusuf Bey geldi Öktem Bey'i ziyarete. Polat Bey haberdar etmemi istemişti. Siz çalışmaları başlatın. John Smith meselesiyle ben ilgileneceğim. Pekala. Senden haber bekliyorum Polat. Buyurun. Ne oldu Cahit? Abi ekip özel bir araçla hastaneden ayrıldı. Kızı hastaneden çıkardılar. İzlerini kaybetme Cahit. Tamam abi. Kızı Zeynep'e götürüyor olabilirler. Ben de hemen geliyorum. Efendim Yusuf Kuzuzade geldi. Gelsin. Çıkın. Seni dinliyorum. Yaşamak istiyorsan konuş. Bulabildin mi hocanı? Buldum. Ama sorularımın cevabını alamadım. Buraya da bunun için geldin. Başına gelenleri anlamaya çalışıyorsun. Ben hayatımdan aylar kaybettim. Artık boşa geçirecek zamanım yok. Ne biliyorsan anlat. Senin bildiğinden fazlasını bilmiyorum delikanlı. Beni neden öldürmek istedin? Ağır ol. Ben öyle bir şeyin içinde olmadım. Seni gördüm. Öktem Hoca ile buluşmaya gittiğimizde oradaydın. Orası doğru. Benden sadece Öktem'i almamı istediler. Sonra senin yaşadıklarını bilmiyorum. Beni motorla takip edip öldürmeye çalışanlar senin adamların değil miydi? Değildi. Ben sana kurşun sıkmadım. Ama kimlerin yaptığını biliyorum. Kim? Babanın ve ailenin düşmanları. Senin bu işin içinde olmadığına inanmıyorum. Doğru.
İnsan gördüğüne inanır. Ama senin görmediğin çok şey var. Bana zaman ver. Sana bütün gerçekleri göstereyim. Senin ölüm benim bir işime yaramaz. Sana zaman vereceğim. Sen de bana gerçekleri vereceksin. Her zaman. Eğer başka bir plan yapacak olursan seni yaşatmam. Selim'i çağırın bana. Emredersiniz efendim. Durum nedir Cahit? Peşlerindeyim abi. Mesafeyi koruyarak takip ediyorum. Neredesiniz? Kartal sahil yolunda. Körfez'e doğru ilerliyoruz. Ben de yoldayım. Rahat yetişirsin abi. Çok yavaş gidiyorlar. Hasta taşıyan araç niye o kadar yavaş gitsin? Bunların hiç acelesi yok abi. Şimdi ana yoldan ayrıldılar abi. Geri dönüyoruz. Onlar bizi oyalamaya çalışıyor Cahit. Durdur o arabayı. İnin lan aşağı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? İn lan sen de aşağı. Aç şu kapıyı. Aç. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Anlarsın. Kaldır lan şunu. Gidiyoruz. Benim için kendini tehlikeye atıyorsun. Şu anda tehlikede olmanın sebebi benim. Benimle gelmek zorunda değilsin. Sen bunları düşünme. Geç. Sen de geç. Nereye gittiler? Kim? Kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Nereye gittiler? Nereye gittiler? Tamam. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ama ne biliyorsam anlatacağım.
Zeynep nerede? Kim? Patronun Zeynep nerede? Ben öyle birini tanımıyorum. Bir yere gitmek yok. Daha konuşacağız. Sen tanıyor musun lan? Ateş et. Yaşlı adamı vur. Boş ateşe devam et. Başka kimseyi vurma. Harekete geçin. Ateşi kes. Kurtardıklarınızı kampa getirin. Hepsinin yaşlarını ve sağlık durumlarını buraya yaz. Hiçbir şeyi atlama. Ben alayım.
Diğer bottaki akrabalarınızı da kurtardık. Onlar da birazdan burada olacak. Sonra da hepinizi istediğiniz yerlere göndereceğiz. Nedir durum? Şuradakiler sağlıklı. Yedek parça olarak işe yararlar. Onları ben almak istiyorum. Şunların bazı hastalıkları var. Her türlü ilaç üzerlerinde denenebilir. Şu gençler Duck River için ideal askerler olarak ayrıldı. Hem iyi eğitim almışlar, hem de topraklarını terk etmek zorunda kaldıkları için çok öfkeliler. Şunları da öldür gitsin, hiçbir işe yaramazlar. Öyle deme. Deve kuşunun hiçbir şeyi atılmaz. Etinden tüyüne, gagasından tırnağına, yumurtasından derisine her şeyi kıymetlidir. Ama zorla almayacaksın. Her şey gönüllü olacak. Oy çocuklarım. Nasılsınız, iyisiniz? Çocuklarımın, karımın hayatını kurtardınız. Minnettarız size. Ben bunu sizin için değil, inandığım değerler için, insanlık için yaptım. Bugün ben sizin karşınıza tesadüfen çıkmadım. Ben ve arkadaşlarım bu insanlık dramına dur demek isteyen güçlü insanlar adına çalışıyoruz. Bize güveniyor musunuz? Tabii güveniyoruz. Hayatımızı kurtardınız. Allah razı olsun. Kimsenin bizim bu yaptıklarımızdan haberi yok. O yüzden acele etmeliyiz. Güvenlik açısından farklı gruplar halinde ayrı ekiplerle Avrupa'ya götüreceğiz sizleri. Yarın herkes yola çıkarken hayal ettiği yerde olacak. Peki bizden para falan istemeyecek misiniz? Bu işin elbette bir bedeli olacak. Ama para istemeyeceğim. Benim istediğim başka bir şey. Avrupa'da, modern dünyada huzur ve refah içinde yaşamanın karşılığı olarak içinizden bazıları bizimle kalacak. Siz yeni bir hayata başlayacaksınız. Biz de kalanlarla sizin için savaşmaya devam edeceğiz. Gel. Adamlardan bir şey çıktı mı? 2 adamın da geçmişinde uyuşturucu bağımlılığı var abi. 1 yıl kadar önce de temizlenmişler. Hastanedeki kız da eski bağımlı. O da birkaç yıl önce kurtulmuş uyuşturucudan. Bunlar nasıl bir şebeke abi? Nasıl bir araya gelmişler? Öğreneceğim. Ama benim anlamadığım Zeynep'in bunlarla ne işi var? Abi adamları sorgularken Zeynep'in ismi geçtiğinde hiç tepki vermediler. Gerçekten tanımıyor gibiydiler. Belki de benim Zeynep diye bildiğim artık başka biri olmuştur. Bu kızla senin aldığın adamların geçmişinde ne gibi bağlantılar var bir bakalım. Tamam abi.
Hadi. Yavaş, yavaş. Bu insanlar da kim? Şanslı mülteciler. Ne demek istiyorsun? Suriye'de savaştan kaçan, Avrupa'ya gitmek uğruna ölümü göze alan insanlar. Ben de hayatlarını kurtardım. Mutlaka bir hesabın vardır. Devam et. Ben de insanım Asya. Pek inanmasan da benim de bir kalbim var. Ama haklısın. Daha önemli bir hesabım var. Hayatlarını kurtardım. Çünkü onlarda bizim işimize yarayacak bir sürü şey var Asya. Savaşmak için can atan gençler. Onları içlerinden ayıklıyorum. Diğerleri hiç umurumda değil. İşte bu tam senin yapacağın bir hareket. Beni anlayacağını biliyordum Asya. Peki benden ne istiyorsun? En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Bu öfke dolu gençleri benim kuracağım yeni devletin fedaileri haline getireceksin. Bir şey bulabildiniz mi? Hastanedeki kızla adamların arasında daha eskiye dayanan bir bağlantı buldum abi. Nedir Cahit? Uyuşturucudan doktor kontrolünde tedavi olarak kurtulmuşlar. İkisi de aynı merkezde yatmışlar. Orada da tanışmışlar. Hastaneden kaçırılan kız da orada tedavi görmüş. Nerede burası? Bursa yakınlarında abi. Ama tesis 5 yıl önce birkaç ölüm yüzünden kapatılmış. Kenan söyledi geldiğini. Sen belki sonra arayacaktın beni ama...
Ben dayanamadım. Evde bekledim. Gelmedin. Telefonunu da bilmiyorum. Aradım falan. Sonra seni kaybettiğim yerde yeniden bulurum diye buraya geldim. Buradasın. Buradasın. Çok özledim seni. Çok özledim Yusuf. Yusuf. Sen hiçbir şey söylemeyecek misin? Her şey bitti Azra. Ne bitti? Ne diyorsun sen Yusuf? Ben buraya seni bulmak için değil, unutmak için geldim. Abi ne yapıyor bunlar içeride? Öğrenelim Cahit. Cahit.
Hürriyet'i almışlar Cahit. Sen arkada kal, etrafına bak Cennet. Demek öldün Zeynep. Doktor bey, bir bakar mısınız?
oldu? Abi gizli bir geçit buldum. Pardon. Biz yanlış mı gidiyoruz? Burası neresi? Size söylüyorum, duymadınız mı? Yanlış gidiyoruz galiba. Yanlışlık yok Azra Hanım. Geldik zaten. Deli misiniz siz? Nereye geldik? Durun lütfen. Bırakın! Ne oluyor? Bırakın beni! Çekin ellerinizi üzerimden! Bırak! İmdat! Yardım edin! İmdat! Bırak beni! Bırakın beni diyorum! Allah kahretsin. Buraya birileri girmiş, odayı karıştırmışlar. Gizli kayıtlar da çalınmış. Kırmızı kodu uygulayın. Ciddi bir şey mi? Pek sayılmaz. Küçük çapta bir imha operasyonu yapılacak. Sen de gidecek misin? Asya'nın şovunu kaçırmak istemem. Şu anda her şeyinizi kaybetmiş durumdasınız. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirim. Ama siz savaşmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu size ben öğreteceğim. Siz ölümsüz kahramanlar olacaksınız. Ve intikam aldıkça sevdiklerinize hayat vereceksiniz. Açacak bir şeyler var. Ver. Şunu kes. Hadi!
Geçin. Hadi. Çabuk. Dışarı. Acele edin. Atı bu tarafta. Hadi. Cahit. Dışarı. Hadi. Takip edin. Gel teyzeciğim. Geç şöyle teyzeciğim. İyi misin? Kandırdılar bizi. Avrupa'ya götüreceğiz dediler. Ölüme attılar. Kardeşim nerede? Tamam amca. Benim de oğlum kayıp. Sakin ol. Hüsnü'yü ara Cahit. Tamam abi. Kardeşim. Anne. Annem nerede? Anan gelecek yavrum, korkma. Korkma yavrum, gelecek anan. Gelecek. Korkma kuzum. Korkma, gel bana.